Fare ile tilki, ateş böceği. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda dost olmuş fare ile tilki her gün bir araya gelirlermiş. Fare ile tilkinin dostluğunun başlaması mantar yemekti. Bu nedenle fare ile tilki bir araya geldiklerinde çok sık mantar yerlermiş. Bu mantarları fare çalıların arasından zehirsiz olanlardan seçermiş. Yine günlerden bir gün fare çalıların arasında mantar ararken bir ışıltı görmüş. Önce bu ışıltıya bir anlam verememiş. Sonra da bir telaşla çalıların arasından çıkıp tilkinin yanına koşmuş. Tilki fareyi o halde görünce sormuş. "Hayırdır, bir sorun mu var?" demiş. Fare de biraz korku, biraz da telaşla şey oldu. Çalıların arasında küçük bir ateş kıvılcımı gördüm. Yangın çıkacak galiba demiş. Tilki farenin söylediklerinin üzerine ne yapacağını bilememiş. "Ateş mi gördün?" diyebilmiş sadece. Fare telaşla bir sağa bir sola gidip gelirken az ilerideki ağacın kovuğundaki baykuş onlara şöyle seslenmiş. "Çalıların arasında gördüğün ateşin kanatları da var mıydı?" Fare de tilki de baykuşun bu söylediğine şaşırmışlar ve şaşkınlıkla sormuşlar. "Kanat mı? Ne kanadı?" Baykuş, evet kanat dedim. Fare kardeş, tekrar gidip bakarsan ne dediğimi anlarsın demiş. Fare baykuşun bu söz üzerine çekinerek de olsa çalıların arasına tekrar girmiş. Az önce gördüğü küçük kıvılcımı tekrar bulmuş. Onu bulunca da gözlerine inanamamış. Gerçekten de kanatları varmış bu küçük kıvılcımın. Fare çalıların arasından çıkıp tilki ve baykuşa seslenmiş. Gerçekten de kanatları varmış. Baykuş, "Bu nasıl bir canlıdır ki?" demiş. Baykuş, ateş böceğinin bir tür kanatlı bir böcek olduğunu, vücudundaki özel yapılar sayesinde de ışık saçtığını söylemiş. Yılın belli dönemlerinde de ateş böceklerinin akşam karanlığında sürüler halinde gezdiğini de belirtmiş. Baykuş iki iyi dost olan fare ve tilkiye ateş böcekleri ile ilgili birçok bilgi vermiş. Ormanın uzak kısmında bir iki gün sonra ateş böceklerinin bir araya gelip güzel görüntüler oluşturacağını söylediği için de fare ve tilki çok meraklanmışlar ve ormanın uzak tarafına o gün gitmeye karar vermişler. Fare ile tilki o gün yuvalarına gitmek için ayrılırlarken birbirlerine "Aman unutmayalım, 2 gün sonra ateş böceklerini izlemeye gideceğiz" demişler. Masal bu ya, 2 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Fare ile tilki sabah erkenden buluşup ormanı güzelce dolaşmışlar, bol bol eğlenmişler. Akşama doğru da baykuşun bahsettiği yere gitmişler. Oraya vardıklarında birçok ateş böceğinin uçuştuğunu görmüşler. Ateş böceklerinin ışıl ışıl görüntüsü çok hoşlarına gitmiş. Doyasıya izlemişler onları. Fare tilkiye, "Dostum tilki, bu baykuş ne güzel şeyler biliyor böyle. Buradan sonra arada yanına gidelim de bize güzel şeyler öğretsin" demiş. Tilki de arkadaşı farenin sözüne katıldığını belirtip evet çok iyi olur, biraz bilgileniriz" demiş. O akşam çok eğlenmişler ve çok geç olmadan da yuvalarına dönmüşler. Ormanda bilgili baykuş olarak tanınan baykuşu sonraki günlerde
Ziyaret etmeyi de unutmamışlar. Onun hoş sohbetinden ve derin bilgisinden yararlanmışlar. Sizler de size yeni şeyler öğretecek kitaplar okumayı ve zihninizi açacak masallar dinlemeyi ihmal etmeyin. Masalımız burada bitti. Çiftçi ve Oğulları masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda yaşlı mı yaşlı bir çiftçi varmış. Bu çiftçinin 3 de oğlu varmış. Çiftçi çok yaşlandığı için oğullarının ileride nasıl bir hayat süreceğini çok merak ediyor ve bu yüzden de canını sıkıyormuş. Çünkü oğulları bir türlü tarla işleriyle uğraşmıyorlarmış. Çiftçi de düşünmüş, taşınmış ve oğullarının tarlayla uğraşmalarını sağlamak için kendi kendine bir yol bulmuş. Çiftçi oğullarını çalıştırmak için bir yol bulmuş ama bu arada çok da hastalanmış. Yataklara düşmüş. Hasta yatağında çocuklarını çağırmış ve onlara şöyle öğütler vermiş. Çocuklar, biliyorsunuz ben çok yaşlandım ve size miras olarak bırakacağım da çok fazla tarlalar var. Sakın ola bu tarlaları satmayın. Bu tarlalardan birisinin köşesine ne kadar param, altınım varsa gömdüm. Bıkmadan usanmadan eğer tarlaları kazar, bellerseniz bu paraları bularak zengin olabilirsiniz demiş. Çocuklar babalarının söylediklerini başlarını önlerine eğerek dinlemişler. Baba bir zaman sonra bu dünyadan göçüp gitmiş. Çocukları da bir başlarına kalmışlar. Bir gün bir araya gelip babalarının söylediği altınları ve paraları bulmak için tarlaları kazmaya karar vermişler. Sonra da yağmur çamur dindikten sonra tarlaları bir güzel kazmaya başlamışlar. Bütün tarlaları bir bir sürmüşler ve bellemişler. İlkbaharın bereketli yağmurlarından sonra başladıkları tarla kazısı yazın bitmesi, sonbaharın başlamasıyla da bitmiş. Artık tarlada çalışılacak hal kalmamış. Çünkü sonbaharla birlikte yağmurlar başlamış. Ortanca oğlan kardeşlerine şöyle demiş. Artık yağmurlar başladı. Tarlada çalışamaz olduk. İyisi mi tarlada sürdüğümüz yerlere buğday, kazdığımız yerlere de fidanlar dikelim demiş. Ve diğer kardeşleri de ortanca kardeşin bu söylediğini kabul etmişler. Tarlaların büyük kısmına buğday ekmişler. Bir kısmına meyve fidanları dikmişler. Hatta bazı yerlerine patates, sebze bile dikmişler. Koca bir kış tarlaya girememişler. Yağmur, çamur geçmiş. İlkbaharın o sıcak günleri başlamış ve bütün tarlalar yemyeşil olmuş. Buğdaylar büyümüş, başakları olgunlaşmış. Fidanlar artık çiçek açmış. Aynı zamanda bol bol da sebzeleri olmuş. Yaz gelmesiyle birlikte kardeşler tarladaki gömülü olan altınları ve paraları aramak için buğdayları biçmişler, sebzeleri toplamışlar. Bütün bu işler bittikten sonra yine altın aramak için tarlaları kazmaya, bellemeye, sürmeye başlamışlar. Ama yine de bir şey bulamamışlar. Sonbahar geldiğinde yağmurların başlamasıyla birlikte de sürdükleri toprakları boş bırakmamışlar. Yine buğday ekmişler. Bol bol patates ve sebze ekmişler. Böylece sürüp gitmiş bu tarlada çalışmaları. Yıllar boyu tarlayı sürüp belleyen çocuklar
babalarının istediği gibi tarlalarını ekip biçerek zengin olmuşlar. Onlar da farkına varmışlar. Asıl zenginlik, gömülü hazine, altın ya da para değil, tarlayı ekip biçmekmiş. Her sene mevsimi geldiğinde tarlalarını bir güzel sürmüşler, bellemişler. Mevsimi geldiğinde de ekip bol bol ürün sahibi olmuşlar. Çalışmanın en büyük hazine, en büyük gelir olduğunu da yaşayarak öğrenmişler. Sizler de çiftçinin çocukları gibi çalışarak kendi hayatınızı devam ettirecek şeyleri elde edebilirsiniz. Bu masalımız da burada bitti. Tuz yüklü eşek masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanlarda bir kasabada yaşayan seyyar satıcı varmış. Bu seyyar satıcı eşeğiyle satıcılık yaparak para kazanıyor, hayatını böyle devam ettiriyormuş. Seyyar satıcılık yaptığı eşeği çok yaşlanınca bir eşek almak zorunda kalmış. Aldığı yeni eşeğiyle de tabii ki satıcılık yapmaya devam etmiş. Bir gün aldığı yeni eşeğiyle deniz kenarında ucuza satılan tuzdan almak için deniz kenarına gitmiş. Oradan bolca tuz almış. Aldığı tuzları eşeğine yükleyerek yola koyulmuş. Tuz yükü çok ağır olduğundan güçlükle yürüyebiliyormuş. Dere kenarında bir patikadan geçerken eşeğin ayağı kaymış ve üzerindeki tuz çuvallarıyla birlikte suya düşmüş. Tuz suda ıslanınca hemencecik eriyivermiş. Eşeğin yükü birden hafiflemiş. Bu düşüşten karlı çıkan eşek sahibinin üzülmesine aldırış bile etmemiş. Hoplaya zıplaya yoluna devam etmiş. Ama bizim satıcı çok üzülmüş. Çünkü para verdiği tuzun hepsi heder olmuş. Satıcı birkaç gün sonra tuz almak için tekrar deniz kenarına gitmiş. Önceki tuz suda eridiği için zarar etmiş. Bu defa zararını kapatmak için daha da fazla tuz almış. Bu kadar ağır yükün altında eşek zor bela yürüyormuş. Adımlarını zor atabiliyormuş. Yine dere kenarındaki aynı patikadan geçerken eşeğin aklına önceki olay gelmiş ve hemen yalancıktan tökezleyiverip kendini suya atmış. Tuzlar suda eridiği için eşek yine yükünden kurtulmuş. Eşek yine mutlu bir şekilde kasabaya dönerken bizim seyyar satıcı çok üzgünmüş. Çünkü ikinci defadır tuza verdiği para boşa gitmiş ve gittikçe zararı çoğalıyormuş. Para kazanacağı yerde zarar eden adam bu kurnazlığı yenmek için bir çare düşünmüş. 2 gün sonra yine eşeğini önüne katarak deniz kenarına gitmiş ve bu defada sünger almış. Sünger dolu çuvalları eşeğin sırtına yüklemişler. Sünger tuz kadar ağır değildi ama önceki kurnazlıkları eşeğin hoşuna gitmişti. Yine dere kenarındaki aynı patikadan geçerken yalancıktan tökezleyiverip kendini suya atmış bizim eşek. Ama bu defa kurnazlığı bir işe yaramamış. Yükü hafifleyeceği yerde daha da ağırlaşmış. Sudan çıkıp da yola koyulduğunda ağır yükün altında kulakları düşmüş, boynu bükülmüş bizim eşeğin. Beli neredeyse yere yapışacak haldeymiş. Seyyar satıcı böylece kurnazlık yapan eşeğe iyi bir ders vermiş.
Umarım eşek bundan sonra görevini tam olarak yerine getirir. Sizler de size verilen görevi tam olarak yapın. Asla görevinizden kaytarmayın. Bu masalımız da burada bitti. Gökten 3 elma düştü. Biri masalı dinleyenlere, biri seyyar satıcıya, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol ve videoyu beğen.